Merhaba. Geçen bölümümüzde Sagalassos'un aşağı kentini gezmiştik. Bu yeni bölümümüzde Sagalassos'un üst kentini gezeceğiz. Anadolu Arkeolojisi yeni bölümüyle karşınızda. Sagalassos'u son dönemde bu kadar şöhretli yapan en önemli eser, Yukarı Agora'da 13 yıllık muazzam sabır ve emekle ayağa kaldırılan ve orijinal heykelleri Burdur Müzesi'nde sergilenen Antoninler dönemi çeşme yapısıdır. Bu dönemin zenginlik ve refahının ürünü olarak kentin en tanınan soylusu Flavius Severianus Neon ve eşi tarafından yaptırılmıştır. Yapıda Dionysos kültünün simgeleri yer alır ve bugün orijinali Burdur Müzesi'nde bulunan Sarhoş Dionysos heykel grubu, bu yapının süslenmesi için ünlü heykeltıraşlık okulu Afrodisias'tan ithal edilmiştir. Sagalassos'un belki de hem antik dönemde hem bugün en görkemli yapısı Antoninler dönemi çeşmesi. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen çeşme. Sagalassos'un tabii en önemli özelliği burada bol miktarda su bulunması. Toros Dağları karstik kireç yapısından dolayı genellikle zirvelerinde su barındırmazlar. Böyle sünger gibi bir yapısı olduğu için bütün yağan kar ve yağmur suları süzüle süzüle gider ve yeraltı nehirleri ve gölleri oluşturarak denize yakın derin vadilerden çıkarlar. Ancak zirvede kalın bir kil tabakası, tektonik bir yapı varsa burada bir yeraltı gölü oluşturur ki Sagalassos'ta olan tam da bu. Ve kentin buraya yerleşmesinin belki de en önemli nedeni ve Mark Wilkins hocanın doğru bir şekilde su şehri demesinin en önemli nedeni işte bu tektonik yeraltı suyu. Kentin her tarafından su fışkırıyor. Daha önceki bölümü izlemiş olanlar ya da Sagalassos'u gezmiş olanlar burada 5 tane anıtsal çeşme olduğunu ve ikisinin bugün de hala orijinal kaynaklarından aktığını bilebilirler. Biz bugün bu yapılara çeşme diyoruz. Ama antik dönemde bunlara çeşme demiyorlardı. Nymphaion diyorlardı. Nymphaion bir antik mitolojiden gelen isim. Nymfler su perileri. Yani su perilerinin dans ettiği, oynaştığı yerler anlamına çeşmelere Nymphaion adı veriliyordu. Burada çok başarılı bir restorasyon çalışması görüyoruz. Tabii biraz da bu depremler sayesinde olmuş. Hep söyleriz. Bir kişinin, antik dönemdeki bazı kentlerin bir kişinin felaketi bazen arkeologlar için bir mucize oluyor. Aynı Pompei'de olduğu gibi. İşte bu yapı depremle olduğu gibi yüzüstü çökmüş. Henüz daha heykelleri kireç ocaklarında eritilmeden, mimari elemanları götürülüp başka yerde kullanmadan yapı olduğu gibi çöktüğü için kazı sırasında yapının neredeyse bütün mimari elemanları ve heykelleri sağlam olarak bulundu ki bu heykeller Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Sagalassos'ta Antoninler Çeşmesi'nde gördüğümüz Dionysos grubunun en büyük, en güzel Dionysos heykeli. Bu heykel grubunun bir özelliği daha var. Afrodisias biliyorsunuz Ege'de çok büyük bir heykeltıraşlık merkezi. Ve bu grup Afrodisias mermerinden ve Afrodisias heykeltıraşlarınca yapılmış bir heykel grubu.
anıtsal bir kapıdan yukarı agoraya şimdi giriş yaptık. Yukarı agora oldukça görkemli bir yer. Daha önceki programlarımızda Arükanda'yı seyretmiş olanlar veya gezmiş olanlar, Efes Antik Kenti'ni gezmiş olanlar hatırlayacaklardır. Bir ticaret agorası, yani sivil agora, bir de devlet agorası. İşte Sagalassos da herhalde o ihtişamına yakışır bir şekilde iki ayrı agoraya sahipti. Geçen bölümde ticaret agorasını görmüştük. Şimdi burada bir devlet agorası var. Niçin biz buna devlet agorası diyoruz? Çünkü Makellum'la, anıtsal Antoninler dönemi çeşmesiyle, meclis binasıyla, heykel kaideleriyle, anıtsal kapılarıyla gerçekten de görkemli bir idari ya da devlet agorası. Burada agoraya iki ayrı anıtsal kapıdan giriş sağlanıyor. Kapılardan bir tanesi İmparator Caligula'ya adanmış. Bu kapılar aslında arkeologlar burada kazı yapmadan önce yerlerinde yoktular. Bunlar tamamen dağılmış bir şekilde yerlerde duruyorlardı. Şanslarına bütün mimari parçalar kazılar sırasında ele geçti. Mimarlar tarafından çizimi tamamlanarak tekrar ayağa kaldırıldı. Yazıtında İmparator Caligula'ya ithaf edilmişti diyoruz ama bu yazıtlar bize bundan çok daha ilginç detaylar veriyor. Yazıtlardan anladığımız kadarıyla bir dönem sonra İmparator Caligula'nın adı silinerek yerine Claudius ve Caligula'nın abi olan Germanicus'un adları yazılarak onlara ithaf edilmiş. Caligula, Roma senatosunca lanetlenince ve gözden düşünce şimdi bu yapılan koca kapıdan bir tane de başka bir imparatora yapmak yerine onun ismi silinerek ya da heykeli varsa heykeli atılarak bazen sadece kafası değiştirilerek yeniden başka bir imparatora ithaf edilebiliyor. Yukarı kentte ilgi çeken, kazıların ışığında net bilgilerin alınabildiği Makellum denen pazar binasıdır. Milattan sonra 2. yüzyıl başında inşa edilmiş yapıda, önceleri balık, et gibi ürünlerin, daha sonra takı gibi pahalı eşyaların da satıldığı anlaşılmıştır. Sagalassos'ta her antik kentte görünmeyen bir yapıya geldik. Makellum. Belki pek çoğunuz bu kelimeyi duymadı. Çünkü gerçekten de çok az antik kentte vardır. Makellum bir antik kentteki değerli eşyaların satıldığı pazar yeri. Yani agoradan, normal şehrin agorasından ayrı bir yere yapılır. Ve burada et gibi, balık gibi, nadir bulunan av hayvanları, mücevher gibi ya da o bölgede bulunmayan dışarıdan gelen ithal, pahalı ürünlerin satıldığı yer. Bir kentte Makellum'un olması o kentteki zenginliğin ve refahın ve ticaretin boyutlarını da bize açıkça gösterir. Makellum'un tam ortasında yuvarlak, yani arkeologların tolos dediği bir yapı var. Bu yapı aslında Sagalassos'ta sayıları çok fazla olan zengin hayırseverlerden bir tanesi olan Akula tarafından ithaf edilmiş. Yine Caligula kapısında olduğu gibi bu sefer bu hayırsever bu Tolos'u Makellum'un ortasında İmparator Commodus'a ithaf etmiş. Ama Commodus da şu talihsizliğe bakın ki yine lanetlenip gözden düşmüş bir Roma imparatoru ve yazıtlarda arkeologlar Commodus isminin kitabelerden silindiğini tespit etmişler. Makellum milattan sonra 5. yüzyıla kadar
orijinal halini korumuş ama daha sonra bu duvarların eklenmesiyle farklı bir yapıya dönüştürülmüş. Bu arada Macellum'un 3-4 yerinde gördüğümüz bu çiçek şeklinde su mazgalları da oldukça ilginç. Tabii yağmur yağdığı zaman bizim bugün pek çok şehrimizde olduğu gibi tabanları, caddeleri su basmıyor. Bu mazgallardan, oluklardan drene edilerek şehrin dışına veriliyor. Yukarı Agora'da ayağa kaldırma çalışması tamamlanmış diğer yapı, 15 metre yüksekliğinde kule gibi yükselmiş, Heron olarak adlandırılan bir kahramanın mezar anıtıdır. Yapının yükseltildiği podyumu çevreleyen dans eden kızlar frizi, ya ölü kültüyle ya da kahramanın kişisel inanç dünyasıyla ilişkili olmalıdır. Milattan önce 1. yüzyılın sonuna tarihlendirilen anıtın kime ait olduğu yazılı verilerin eksikliği nedeniyle bilinememektedir. Sagalassos'un en hakim noktalarından bir tanesinde görkemli bir anıt yer alıyor. Buna arkeologlar tabii Heron, yani bir kahraman anıtı adını verdiler. Ancak anıttan daha ilginç olarak üzerinde dans eden kızlar frizi var ki 18. yüzyılda Sagalassos'a ilk gelen seyyahların dahi görüp anlattığı bu frizler kazılıp çıkarılanlarla beraber Burdur Müzesi'nde. Sagalassos'un bir yolu olmaması işte bazen bir avantaja dönüşüyor. Yol olmadığı için bu eserler yurt dışına ya da başka bir yere kaçırılamamış ve bugün ait olduğu gibi ülkemizde hemen Sagalassos'un yanındaki Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Arkamdaki frizler oldukça kafa karıştırıcı. Friz biliyorsunuz kabartma, yani bir düzenli giden kabartma demek. Bir konu anlatan kabartma olduğu zaman ona bir friz diyoruz. Bunlar oldukça kafa karıştırıcı. Sadece hani bizim sizin değil, burada kazı yapan ve bu anıtı inceleyen arkeologların da oldukça kafasını karıştırıyor. Çünkü bu dans eden kızlar frizi öyle çok antik ikonografide, yani antik mitolojide gördüğümüz bir şey değil. Çok klasik, birbirini tekrar eden frizler var ama bu çok kendine özgü bir friz. Burada kazı yapan arkeologlar şehirde bir Dionysos kültünün varlığından ki bunu Çeşme'deki heykel grubundan da biliyoruz, yola çıkarak şehrin Dionysos kültüyle ilişkilendirmek istiyorlar. Oysa bu frizler başka örneklerden de tanıdığımız gibi daha çok bir ölü kültüyle ya da bir cenaze kültüyle ilişkili olabilir. Sagalassos Pulaterionu, yani meclis binası milattan önce 1. yüzyılda yapılmış ama milattan önce 4. yüzyıla kadar burada bir faaliyet olduğunu gösteriyor. Gerçekten de daha sonra milattan sonra 2. yüzyılda bu yukarı agora'nın oldukça ihtişamlı yapılarla, çeşme gibi,
anıtsal kapılar gibi donatılması yanında bu meclis ne kadar sade kalmış. Biraz da şehrin milattan önceki 4. yüzyılda belki de bu tarafta küçük bir kentken olan mimarisi hakkında bize biraz bilgi veriyor. Şimdi arkeologlar buraya Yunan stilinde bir buleteryon demişler ama biraz bu eksik kalmış. Çünkü aslında biz bu dikdörtgen tarzı teatral yapıları işte Mınara'dan biliyoruz, Siya'dan biliyoruz, Kremna'dan biliyoruz, Adada'dan biliyoruz. Yani neredeyse tamamı Pisidya kentleri. Pisidya'ya özgü aslında bu dikdörtgen yapı kendini sık sık tekrar ediyor ve Sagalassos'ta da bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Sagalassos antik kentinin Odeon'undayız. Odeon yani konser salonu. Odeon'un yapımına milattan sonra 1. yüzyılda yani İmparator Augustus döneminde başlanıyor. Ancak yapımı bir 200 yıl kadar sürüyor yani tamamen bitmesi. Sagalassos antik kentinin kent refahının önemli bir göstergesi. Çünkü kentin ayrı bir tiyatrosu, ayrı bir meclis binası ve ayrı bir Odeon'u yani konser salonu var. Odeon'un burada güzel tonozlarla desteklenmiş girişlerini görüyoruz. Bu tabii sahnede bir performans devam ederken o sahnedeki oyunu bozmadan, rahatsız etmeden buradan giriş çıkış rahatça yapılsın diye düzenlenmiş. Bu yapının da birçok evresi var. Son evresinde buradaki açıkça görülen kapı, yani bir zamanlar Odeon'a giriş sağlayan kapı kapatılmış, kapatılarak bağımsız bir kapalı bir mekana dönüştürülmüş. Ya bir konut ya da bir depo olarak kullanılmış olabilir. Tabii bu milattan sonra 5. 6. yüzyıllardaki kentlerin artık fakirleşmesiyle bu eski yapılar çok farklı amaçlarla kullanılmış olabiliyorlar. Kentin kuzeydoğusunda restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılmış diğer iki önemli yapıdan biri de kütüphane binasıdır. Zenginliğin yanı sıra eğitim ve kültüre de önem veren Sagalassoslu soylu Flavius Severianus Neon, milattan sonra 120 yıllarında kendisi ve ailesi için yaptırmış olduğu kütüphane ile ölümsüzleşmiştir. Yapı, Efes'in ünlü Celsus Kütüphanesi ile çağdaştır ve benzer mimari özelliklerle inşa edilmiştir. Sagalassos kentinin sayısız hayırseverlerinden bir tanesinin daha şehre armağan ettiği bir yapıdayız. T. Flavius Severianus Neon, Sagalassos'ta 1. yüzyıldan itibaren bir Roma soylu geleneği var. Ve Flavius Neon da bunlardan bir tanesi. Ama aslında 2. yüzyılda, milattan sonra 2. yüzyılda adını en çok duyduğumuz Antoninler Çeşmesi'nde, kütüphanede ve daha birçok yerde büyük hayırlar işlemiş. Ve onun torunları da bu hayırlara devam etmiş bir insan. Burada bir kütüphane inşa ettirmiş. Kütüphane milattan sonra 5. yüzyılda değişikliğe uğrayarak orijinal halini kaybetmiş ama arkamda gördüğünüz mozaik ve arkada heykellerin durduğu nişler orijinal haliyle korunmuş. Antik dönemde kitaplar nasıl yapılıyordu? Neden kütüphanelere ihtiyaç vardı? Pek çoğumuzun hatırlayacağı gibi en azından filmlerden antik dönemlerde papirüs dediğimiz rulolara yazı yazılıyordu. Bu bir bitki aslında, çok ince. Böyle rulo yapıyorsunuz, açıp okuyorsunuz.
Ama papirüs sadece ve sadece Mısır'da olan bir bitki ve bütün dünyaya Mısır'dan ithal ediliyordu. Ama milattan önce 2. yüzyılda Kuzey Ege'de, Anadolu'da Kuzey Ege'de Bergama antik kentinde büyük bir kitapseverlik başladı Bergama kralları tarafından ve bütün kitapları toplamaya başladılar. Öyle bir hale geldi ki Bergama kitaplığı neredeyse dünyanın en büyük kitaplığı sayılan Mısır'daki İskenderiye kitaplığıyla rekabet eder hale geldi. Ve bu yüzden büyük bir kıskançlığa düşen Mısır, Kleopatra döneminde Mısır'dan papirüs ihracını yasakladı. Bergama krallığı papirüs olmayınca İyonyalıların daha eskiden yaptığı gibi inceltilmiş hayvan derisi üzerine yazılarını yazmaya başladılar. Bir müddet hem papirüs hem bu hayvan derisi ortak kullanıldı. Ama hayvan derisinin papirüse göre çok büyük bir avantajı vardı. Biraz daha kalın olduğu için rulo yapılamıyor ancak sayfa sayfa toplanabiliyordu. Yani bugünkü kitap gibi. İşte dünyada eskiden çok kullanılan perşomen dediğimiz pergamene paper yani Bergama kağıdından gelen bir gelenek ve bugün aslında biz bugünkü modern kitapları Bergama'ya borçluyuz. Peki niçin bugün papirüs yok? Çünkü bu Bergama kitabı hem saklanması daha kolay olduğu için hem de bir kitabın bulunması açısından çok avantajlı olduğu için hemen popüler oldu ve papirüs artık kullanılmadı. Neon Kütüphanesi'nin hemen yakınında bugün halen işlevini orijinal kaynağı sayesinde devam ettiren dor düzenli küçük çeşme yapısı yer almaktadır. Çeşmenin M.Ö. 1. yüzyılda kentin doğusundaki zenginlerin konutlarına su sağladığı, bağlantılı pişmiş toprak künklerin varlığından anlaşılmıştır. 1990'lı yıllardan önce Sagalassos kazıları daha başlamadan Profesör Stephen Mitchell ve Mark Wilkins Pisidia'da uzun araştırmalar yaptılar. Mark Hoca burada kazı yapmaya karar verdikten sonra ve iznini aldıktan sonra ilk yıllarında bizim de yardımcı olmamızı istedi ve şansıma ilk senelerde ben de bu kazıya geldim. Burada bir yamaçtı burası. Bu yapıların hiçbiri yoktu. Kazılar yapılırken işçilerle beraber arkadan bir su sesi geldiğini fark ettik. Kulağımızı böyle dayayıp. Daha sonra işçilerden bir tanesi bir hortum getirdi. Onu böyle içeri doğru sokunca oradan su akmaya başladı. Yani çeşmenin kendi orijinal su kaynağına ulaşmıştık. Yine büyük bir şans eseri bu çeşmede olduğu gibi öne yıkıldığı için bütün mimari parçaları neredeyse buradaydı. Ve daha sonra bu çeşme 1997 yılında tamamen ayağa kaldırılarak yine kendi orijinal suyu orijinal yerinden verildi. Çeşme geç Helenistik dönem dediğimiz M.Ö. 1. yüzyıla ait. Yani şu anda kadar Sagalassos'ta gördüğümüz yapıların hemen hemen en eskisi ve çok güzel bir şekilde ayağa kaldırıldı. Dor stilinde yapılmış bir Helenistik çeşme. Hemen arkamda Sagalassos tiyatrosu var. 25 yıldır Sagalassos'u kazan arkeologlar kentin birçok yerini kazmış olmalarına rağmen tiyatroya dokunmamışlar. Nedense arkeologların bir kazı başladığında ilk kazdıkları yerlerin başında gelir tiyatrolar. Oysa ki hani tiyatroların kazılmadan da planları, mimarileri iyi kötü bellidir. Hani bilimsel olarak öyle çok fazla bir şey katmaz kazılara. Ama tabii ziyaretçiler için görsellik oluşturduğu için hemen kazılmak istenir. Bence bu tiyatro kazılmamış haliyle de böyle çok güzel. Sagalassos'u anlattığımız bu bölümle size veda ederken sizi tiyatroyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Kentin kuzeydoğusundaki milattan sonra 2. yüzyılda genişletilmiş tiyatro, mevcut haliyle yaklaşık 9.000 kişiliktir. Ancak kentte bu dönemdeki yoğun imar faaliyetleri nedeniyle yapılan aşırı harcamalar,
üst oturma sıraları ve sahne binasının ikinci katının bitirilememesine neden olmuştur.